Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videodan sonra büyük ihtimalle siz bu videoyu izledikten sonra yaklaşık bir iki gün sonra Cuma günü bizim büyük sponsorlu videomuz yayınlanacak. Çok güzel bir içerik hazırladık biliyorsunuz. Biz çok eğlendik çekerken. Umarım sizler de eğlenirsiniz diye düşünüyorum. Artık bunun devamı gelecektir. Sponsorlukla alakalı birkaç farklı insan da sağ olsun ulaştı bana. Biz de sponsor olmak istiyoruz bir tane bölümüne falan gibisinden. Benim açımdan güzel gitti. Stüdyo tarafında da buradan Baret Stüdyo'ya çok teşekkür ederim kendilerine de. Bize çok ilgilendiler gerçekten. Çok büyük emek verdik biz. Harbiden çok yorulduk o gün yani. Ya toplam ben öğlen 3'te çıktım evden. Gece 12.30-1'de döndüm arkadaşlar. Siz düşünün yani. Bla bla bla. Şimdi arkadaşlar buradaki konuğumuz kim? Konuğumuz Rise Online tarafında birçok kişinin bildiğini kendi tarafın iddia ettiği Baytet adında çok elit bir Assassin sahibi kendisi. Biliyorsunuz Rise Online ve yayıncılara göçürme tarzında bir olayımız oldu bizim. Bir taraf sinirliydi. O taraftan bir sözcü arkadaşımız gelip konuşmuştu. Onu dinledik. Şimdi bu tarafta diğer tarafı savunmak ve Rise'ı savunmak için gelen bir arkadaşımız. Şimdi bir de onu dinleyeceğiz. Artık buradan sonra izleyiciler hangisine karar verip hangisine inanır o bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bakalım kendisinin açıklamaları ne olacakmış. Ben daha fazla sözü uzatmadan hemen konuğumuza söz veriyorum. Evet, Aydın sesim geliyor mu? Geliyor. Nasılsın, iyisin inşallah? Teşekkürler. Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyi vallahi Allah'a şükür aynı biz de yorulduk ettik video işleri bayağı bir. İstersen önce biz sorulara geçmeden önce Baytet kimdir, nedir? Rise'cılar belki tanır tanımaz. İstersen sen bir kendini tanıt. Sonrasında videoya geçelim. Tabii ki. Ben 2023 yılından beri Rise Online oyununu aktif olarak oynayan ve oyunun ilk 85 player'ıyım. Ve oyun tarihindeki de gelmiş geçmiş en fazla BP katan oyuncuyum. Hem Arat serverında hem Galya serverında oynadım. Ve oynadığım char'larda hep server'ın kendi klasmanındaki ilk 3 char'ından bir tanesi olmuştur. Yani bu zamana kadar oynadığım süre boyunca oyunun hakkını verdik. Hakkını verdik baba. Adanalı oldu bir anda Gerçekten Aydın. hakkını verdik. Şimdi hazırsan ilk soruya geçiyorum. Rise Online sence yayıncı mı, oyuncu dostu bir oyun mu? Ya bu konuyu farklı şekilde ele almak lazım. Şimdi yayıncı kimdir'in tanımını yaparak başlamak istiyorum ben bu konuya. Çünkü yayıncı aslında oyunla bir işbirliği yapan, oyunun tanıtımını gerçekleştiren, marketing çalışmaları kapsamında da diğer oyunlardan ya da kendi kitlesinden oyuna diğer oyuncuların başlamasını sağlayan oyunun bir iş ortağı. Hı hı. Oyuncular da oyunu oynayan, normal işte oyundaki aktivitelere katılan Hı hı. player'lar olarak ele alabiliriz. Burada Rise Online yönetiminin özellikle yeni server'ların açılmasıyla birlikte ve official'a geçmeleriyle birlikte birçok büyük yayıncılarla sıkı işbirlikleri yaptığına şahit olduk ve bu oyun için çok iyi bir şey oldu. Yani Mitrain'le, Jahreyn'le, Levo'yla, Poinemaya gibi birçok Türkiye'de kendi kategorisinde çok iyi seviyede olan oyuncularla, yayıncılarla işbirliği yaptılar ve oyunun tanıtımını sağladılar. Ama bunun yanında Rise Online oyununun oyuncular için de tanıdığı inanılmaz bir fırsat eşitliği var. Ya burada oyunda hem PvP tarafı var, hem PvE tarafı var, hem craft tarafı var. Craftlarda yapılan toplayıcılık neticesinde yapılan işte meslek üretimleri kısmı var. Burada da ya evet yayıncılar bir iş ortağı ve oyunun tanıtımı için çok önemli kişiler. Ama oyuncu tarafında da e, oyun oynayan herkes bilir ki Rise Online diğer MMORPG'lere göre hem kazancın daha fazla olduğu hem fırsat eşitliğinin daha fazla olduğu, insanların farm atarak ciddi gelirler elde edebileceği bir oyun. Burada tabii diğer röportaja gelen arkadaşımızın farklı argümanları vardı. Yani dedi ki işte başka büyük yayıncılar Rise Online'ın ofisine giderek oyunun sahibiyle bile görüşüyorlar. Bu oyunu bir Hı. seviyeye getiren eski yayıncılarıyla neden bu oyun bu tarz faaliyetlere, bu tarz işte içerik üretim kısımlarına girmiyor? Benim aklıma da şöyle bir soru geliyor. Ya siz hiç böyle bir şey yapmak istediniz de oyun yönetimi mi size hayır dedi? Ya ben oyunun ilk 85 player'ıyım. Ben ilk 85 player olduğumda beni aynı günün gecesi aradılar. Dediler ki bir röportaj yapmak istiyoruz ve oyun yönetiminden de hiç kimseyi tanımıyorum. Başka bir MMORPG'den geldim. Biz röportaj gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii ki dedim yapalım.
Ardından bana hem oyun içi hem oyun dışı hediyeler takdim ettiler. Çok da güzel, bu zamana kadar da farklı farklı etkinlikler yaptılar. İşte gemide etkinlikler yaptılar, Ece Seçken'i getirdiler. Başka o turnuvalar düzenlediler gibi. Oyun bu noktada evet yayıncılarla çok sık bir işbirliği yapan ve kendi tanıtımını yayıncılar üzerinden gerçekleştiren ama oyuncularına da kıymet veren bir oyun olduğunu düşünüyorum ben ve bu zamana kadar da oynayan arkadaşlar en azından diğer oyunlarla kıyaslarlarsa ne kadar haklı olduğumu bilirler. Burada tabii şöyle bir algı da oluyor. Yani yayıncıların sözü dinleniyor da niye diğer oyuncuların sözü dinlenmiyor? Yayıncının bir komünitesi var. Oyunla zaten sıkı sıkıya işbirliği yapıyor. Daha fazla iletişimi var. Oyundan birileriyle direkt telefonla kontak kurabiliyor ki böyle olması gerekiyor. Yani bugün Levo'nun oyunla alakalı bir yöneticiye ulaşmasına, Poinemaya Tahsin'in ya da diğer yayıncıların ki şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Yayıncı olan herkes oyun yönetiminde birilerine ulaşabilir telefon ederek yani. Telefon numaraları vardır çünkü onların bir anlaşmaları var, bir sözleşmeleri var ve bunun neticesinde oyun içerisinde kontak kurmaları gereken kişiler var. Yani en azından bir telefon numarası, bir IBAN numarası vesaire olmak mecburiyetinde yapmış oldukları işbirliğinden ötürü. Evet. Ama burada olayın şuraya gelmesinden ben son derece rahatsız oldum. Yani şimdi Unreal Engine 5'in gelmesiyle birlikte oyunda majör denilen büyük bir problem kalmadı. Yani eskiden bir sürü bug'lar, crash'ler, saçma sapan hatalar bunların hepsini yaşadık ve özellikle Unreal Engine 5'in gelmesiyle birlikte oyun bize çok daha güzel deneyim sunuyor. Ve eee bu noktada da oyun yönetimine yapmış oldukları geliştirmeler ve iyileştirmelerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Ama burada yayıncı dostum, oyuncu dostumu diye bir ayrım yapmaktan daha ziyade yayıncı kimdir, oyuncu kimdir? Bunların tanımını çok doğru yapmak gerekiyor. Ya tabii diğer videoda söylenilen şöyle bir argüman vardı. Yani, işte, başka oyundan birisi geldi de direkt content creator oldu. Getirilen kişi de Serboz. Serboz da büyük bir yayıncı yani. Kendi oyununda en fazla oynamış olduğu eski MMORPG'de en fazla yayın açan oyuncu. Büyük bir yayıncı. Hem takipçi olarak hem izlenme süreleri olarak ki Twitch Tracker diye bir tane site var. Oradan gidip de insanlar görebilir. Ama, ya, nasıl content creator olur? Birazcık burada enteresan bir laf olmuş. Orada zaten oyunun yapmış olduğu bir işbirliği olduğu için bu adam tabii ki content creator olacak. Ama oyun içerisine yansıyan farklı olaylar oluyor. Bu adam asıl olarak oyun oynamaya başladı. Adamın eline ok verdiler ve adam şöyle bir yorumda bulundu. Ya okçular bu oyunda güçlüymüş. Bunu dedikten sonra okçuya nerf geldi ilk güncellemede. Ya Raydik Nerf gelince serboz de terboz linç amına koy. herkes linçledi adamı. Ya adam daha oyuna başlayalı 3 gün olmuş. Yani bir laf etti diye herkes ondan bildi. Tabii oyuncular da burada protesto düzenlediler. Neticesinde de yeni bir skill eklemesi yapıldı. Çalışmayan skill'leri ya da görece çok az çalışan skill'leri düzeltildi. Bununla alakalı optimizasyon yapıldı. Ama zaten oyun dengesi açısından da bazı job'ların nerflenmesi, bazı işte job'lara farklı değişiklikler yapılması oyunun iç ekosistemini korumak için de son derece normal şeyler. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Bu soru bilmiyorum yani ben Levo'nun oynadığı zamanlarda oyunu çok oynamış birisi değilim. Ben Levo'lar başladıktan bir ay sonra falan herhalde oyunu bıraktım ben bir iki ay sonra. Yani çok fazla onun kötü anımsandığı zamanlarda oyunda değildim. Çünkü Levo ilk geldiği aylarda bir iki ay boyunca çok beğenilmişti. Hani şunları düzelttiriyor bunları düzelttiriyor gibisinden. Şimdi şu soruyu soracağım sana. Sence Rise Online oyununun ismi Rise Online mı, Levo Online mı? Evet, maalesef böyle bir algı var. Maalesef dememin sebebi de aslında ben böyle düşünen arkadaşlar gibi düşünmediğim için birazcık daha konuya profesyonel bakıyorum ve büyük resmi görmeye çalışıyorum. Şimdi Levo'nun bu oyun için etkisi ne? Bu adam geldi ve geldiğinde şöyle bir açıklama yaptı. Arkadaşlar bundan sonra Rise Online oyunundayız ve oyunun gelişimi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Gördüğümüz hataları, gördüğümüz eksiklikleri oyun yönetimine bildireceğiz ve ben Levo'nun yayınlarını da izleyen birisi olarak çok defa biliyorum ki şunun düzelmesi lazım, böyle bir şey olması lazım. Ama burada insanların es geçtiği yine bir ayrıntı var. O ayrıntı da şu, Levo e, kendisiyle alakalı linç kampanyaları başlamadan önce, daha doğrusu başladığı zamanlarda Warrior oynuyordu. Warrior'la alakalı yani sen tabii ki de Warrior oynuyorsan Warrior'la alakalı eksiklikleri daha fazla görürsün. Tabii
oyunda düzelmesi gereken şeyler diye bir işte not defterinden açıyor, orada yazıyor. Warrior Destiny daha geri atıyor, daha ileri atmasın, daha ileri atması gerekiyor vesaire gibi oyuna geri bildirimlerde bulundu. Bunun neticesinde bir de Levo'nun yaşamış olduğu krallık süreci var. O krallık süreci içerisinde de insanlar birazcık işte Levo'ya tepki gösterdi. Ve oyunun adı Levo Online diye anılmaya başladı. Ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum ve hem komite açısından birçok insanın Levo sayesinde oyuna başladığını düşünüyorum. Hem Şimdi oyunun ben gelişmesi burada açısından ben burada şimdi şöyle bir araya girmem lazım. Birincisi, şimdi baktığı zaman ben de bir yayıncıyım değil mi? Şimdi ben evet, şunu kesinlikle net bir şekilde söyleyebilirim. Night Online'dan yani. Abi Levo da zamanında bıraktı. Domenico Vacco gibi bir adam bıraktı ki Domenico'nun etkisi Knight tarafında çok daha büyüktür. Şimdi bu evet. adamlar bile Knight'ı bıraktı. Knight bitti mi? Bitmedi. Bak, zarar verebilir bir tık ama yani böyle yayıncılar üzerinden dönüyormuş oyun gibi de kimse algılamasın, öyle bir dünya da yok. Ben de bakın, ben de bu işi yapıyorum. Abi bu evet belki bir katkısı olabilir, oradaki izleyicilerle bir etkileşim artısı olabilir vesaire ama herkesin şunu bilmesi lazım abi. Bir yayıncı bir oyunu bıraktı, o oyun batmaz amına koyayım. O oyun kendi yediği boklardan batar. Bakın, bir yayıncı bir oyunu batırmaya, böyle bir güç yok. Böyle bir olay da yok. Anlatabiliyor muyum? Arka planda dönen yatırımlar, paralar, bunlar çocuk rakamları değil. Hani o yüzden ben öyle bir yayıncı gittiğinde bir oyun batarmış falan, bu algıları çok sevmiyorum. Buna benzer bana bir iki tane daha soru geldi çünkü. Ya buna da oradan cevap vermiş olayım arkadaşlar. En kral yayıncı da olsa Domenico 15.000 izleniyordu mesela, Murat. Baktığın zaman çok da güzel yayınları, eğlenceliydi de. Knight'tan çıktığında Knight battı mı? Batmadı. Yani örnek çok basittir. 1 daha 2'dir. Hayatta hiçbir zaman 1 ile 1'i toplayıp 4 elde edemezsin gibi bir mantıktır bu da benim için deyip sana tekrardan sözü veriyorum. Tabii bu oyun içerisinde ama işte Leo'ya karşı bir antipati oluşturdu insanların Leo'ya karşı ve bazı olaylar yaşandı. Bu olaylar ne? İşte Leo her dediği şeyi oyuna yaptırabiliyor. E bir gün oyuna yeni bir güncelleme geldi. Bu güncellemenin neticesinde de Mage sınıfı resistanslardan kaynaklı az vurduğu ortaya çıktı. Aslında Galya serverında dönen bütün olaylar bu mevzu üzerine şekillendi. Ve Hmm. herkes Leo'ya saldırmaya başladı. İşte şu Savelyon denilen arkadaşın yayınında da küfürler edildi onun ailesine, Leon'un ailesine vesaire. Tabii Oğuz da daha sonra açıklama yaptı. Ben etmedim, işte benim şeyimde edildi, yani yayınımda edildi bu küfürler diye. Olaylar bambaşka bir noktaya döndü ve oyunun Leo Online olarak anılmasına sebebiyet verdi. Oyun yönetimi bu olay olduktan bir saat sonra ya arkadaşlar işte resistanslarla alakalı bir sıkıntı var, düzeltilecek diye hemen açıklama yaptı. Kaldı ki Rise Online'ı uzun zamandır oynayan insanlar bilir ki ya abi bir güncelleme değil, res geliyordu bak. Güncelleme değil. Okçu hiçbir skill atamıyordu. Güncelleme değil, res geliyordu. Yine bir yerlerinde oyunun problem oluyordu, bug oluyordu, bir yerden geçemiyordun gibi. Yani biz buralardan oyunun şu anki haline geldik. Kaldı ki Unreal Engine 5'in gelmesiyle birlikte oyunda majör dediğimiz hiçbir sıkıntı da kalmadı yani. Bununla alakalı zaten en sonda ben yaklaşık 45 tane kişiyle de konuştum. Oyunun sence şu anki en büyük sıkıntısı nedir diye. Bakıldığı zaman böyle büyük bir sıkıntısı yok. Söylediğim zaman zaten insanlar da hak verecektir. Tabii ki oyunun gelişmesi için, oyunun daha iyi seviyeye gelmesi için Levo ve diğer yayıncıların çok büyük katkıları olmuştur. Ama oyunu tamamen ele almış da, oyunu ele geçirmiş de ne istediyse yaptırabiliyor kısmı birazcık ufuk bir teori olmuş. Tabii burada başka şeyler de söylüyordu ilk röportaja gelen arkadaş. Diyor ki işte Savelyon denilen arkadaşın content kreatörlüğü alındı. Bunu da Levo yaptı. Hayır kardeşim. Bununla alakalı süreç birazcık farklı, yani en azından bizim bildiğimiz kısım farklı. Yani şu Savelyon denilen arkadaş Twitch tarafından partnerliğe alındı. Herhangi bir mevzu yüzünden, yani biz bunu Twitch'te işte botla reklam izletiyormuş diye duyduk ama bambaşka da olabilir. Bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Partner yayıncılığı alındı vesaire gibi bir algı oluşturuldu. Ben girdim baktım Discord'da, ki insanlar da Rise Online'ın Discord kanalına gidip bakabilir, orada insanların permlerini görebiliyorsunuz. Hala content creator. Oradaki süreç aslında şu Savelyon'un kanalının partnerliğe alınmasıyla birlikte yeni bir kanal açıp oradan devam etmesi olayı. Bunun dışında da işte yayıncıların desteklediği insanlar content creator olabiliyor. İşte vesaire gibi durumlardan bahsetmişler. Ya abi bu çok normal değil mi? Yani düşün ki sen bir kanal açıyorsun. Sen yayıncı İyi de olmaya karar kanka, verdin. bu değil amına koyayım. Ben şimdi diyelim ki Rise Online'ı çok sevdim. Benim de belirli bir kitlem var. Ben şimdi gidip oradan birinin götünü mü yalamak zorundayım?
Bu nasıl bir mantık? Değil kanka. Hayır. Bunu şu şekilde ele almak lazım. Sen hiç yayıncı değilsin. Ve yayın yapmaya karar veriyorsun. Hı, Ve senin klanında da, senin tanıdığın insanlar da seni büyütüyorlar. Kanalına host atıyorlar. Seni evet. promote ediyorlar oyuna karşı. Ve senin kanalının hızlı büyümesine sebebiyet verdikleri için senin kanalın normal, e, eğer ki herhangi birisi destek olmasa 2 yılda o seviyeye gelecekse 2 ayda o seviyeye gelebiliyor. Bunun neticesinde oyunu aynı zamanda seni promote ediyor. Bak diyor, bu da yayın yapıyor. Bununla alakalı işte destekleyin ya da content kreatörlük noktasında buna yardımcı olun dediği kısımlar pekala olabilir. Çünkü gerçek hayatta da bu böyle değil mi? Network'ün çoksa, çok insan tanıyorsan, insanlar seni destekliyorsa normal insanlardan daha hızlı tabii ki yükselebiliyorsun. Yani burada o insan onu host atıyor. Onu gerçekten bir seviyeye çok hızlı bir şekilde getiriyor. Onlar onu destekliyor diye diğer insanın content kreatörlüğüne alınma gibi bir durum söz konusu değil. Diğer Bu arada insanların ben kesinlikle katılmıyorum bu söylediğine. Neden katılmıyorum onu da söyleyeyim. Abi ben şimdi diyelim ki gerçekten bir şeyleri çok iyi yapmayı düşündüm. Bir para verip sistem kurdum vesaire. Ne olmuş? Bir tane yayıncı beni boostlamıyorsa ben neden şans verilmiyor bana? Rise Online'ın neden bununla alakalı kendi ekipleri yok ki Scoot ekibi gibi yani. Hani yok, ben bunu var. anlayamadım. Hayır, ben ondan bahsetmiyorum kanka. Kesinlikle Rise Online'ın bununla alakalı kendi ekibi var ama bu olayın bir de matematik kısmı var. Bu yayıncı kaç kişi tarafından izleniyor? Bu yayıncı Twitch'te gerçekten partner mi? Bu yayıncı gerçekten kaç saat yayın açıyor? Ne tarz içerikler üretiyor? Bunlar işin matematik kısmı. Rise Online ekibi bugün evet bir yayıncı olur, gelir. Mesela bununla alakalı olumsuz bir durum da yakın zamanda zaten yaşandı. Rex diye bir arkadaşımız tekrardan farklı bir MMORPG oyununa geçti. 6 aydır beni fark etmediler diye. Ama bazı insanların farklı yayıncılar tarafından host olarak hızlı şekilde büyümesi, buradaki ekosisteme ya da burada Rise Online yönetiminin kimin yayıncı olacağına, kimin işte content creator olacağı noktasında pozitif bir etki sağlıyor diye, orada ekstradan bu insan boostlanıyor diye bir ayrıcalık olduğunu bazı insanlar düşünüyor olabilir. Ama ben Düşünmüyorlar hızlı öyle şekilde amına koyayım ama şimdi ben şöyle düşün. Ben o zaman Levo'nun kankasıyım. Levo her yayın 3000 izlenirken bana host atıyor. Ya zaten şöyle bir şey var. Senin yayınında sen insanlar geldikten sonra çok fazla sarmazsa senin sohbetin muhabbetin o 3000 takip kişinin etmezler. sana bir sikim yararı olmaz. Onu bir geç. Tamam mı? Şimdi Levo beni önerdi diyelim. Diyelim ki bu adama ben zaten host atıyorum. Güzeldi yayınları dedi. Rise Online beni içeri aldı. Ama ben yarrak gibi yayıncıyım. İşte bu Yok kanka, o kayırmadır içeri yani. Ya neyse yok, bunu kayıtlardan kapatalım. Ya ziyade mevzu bu değil zaten şu an ya. Boş ver uzatmayalım bunu hiç bence boşuna. oradaki kritik konu şu aslında. Birazcık content creator'lığın şartları ne, koşulları ne, bununla alakalı yayıncılarla yapılan sözleşme kısımları ne ben bilmiyorum. Ama Kanka burada işte kritik bir şöyle öneme sahip bir şey var. şöyle bir şey Bak, diyebiliriz burada o zaman çok abi önemli bir bak. şey var. Hı, En önemli detay şu: oyun içerisinde yayıncıyı izleyen insanlara işte kullanabilecekleri pelerin ve regalya diye ödüller verilebiliyor. evet. Bunun içinde e, oyundaki o verilen işte content creatörlük kısmı çok önem arz ediyor. Çünkü izleyen sayısı artıyor seni. İzledikçe oyun içerisinde bir ödül kazanabiliyorsun. Burada da senin tanıdığın var, sana host atıyor, hızlı bir şekilde büyümeni sağlıyor diye. Yani adam ne yapsın abi? Tanıdığı var, host atıyor ve daha hızlı şekilde büyüyor diğerlerinden. Bu diğerinin bir kaybı değil ki, kendisinin bir avantajı yani. Oyun yönetimi bununla alakalı nasıl karar veriyor ben Tamam bilmiyorum bak ama ben de şu sana şunu argümandan dolayı soruyorum. Ben söylüyorum. de sana şunu soruyorum o zaman. Her gün fırından evine bir tane ekmek geliyor. Sen çıkıp da başka bir fırın arar mısın burası bana ekmek getirmiyor diye? Aramazsın. Çünkü sürekli fırından ekmek geliyor sana. Mantık aynı. Sürekli yayıncılar kendi etrafındaki adamları büyütüp de milleti content creator diye Rise tarafına fırlattıktan sonra haftada bir, 2 haftada bir, 3 haftada bir, ayda bir kişiye sürekli bunlara sunduktan sonra yeni adam bu diye. Bu adam zaten arayışa girmez ki. Zaten geliyor kendi kapısına birileri. Yani benim kapıma iş başvurusuna gelen adam varken ben neden bir siteye ilan verip de para harcayayım amına koyayım? Mantık bu yani şu an. Ama orada da şöyle bir şey var. O kısmı atlıyoruz. O fırın düzgün bir ekmek yapmazsa, yaptığı ekmekler bozuksa, gramajında sürekli oynamalar varsa, hakkıyla yapmıyorsa işini, zaten başka bir fırın arar. Ama bak şimdi Orada şöyle bir gelen mevzu ekmeğin var. kalitesi de çok önemli. Şöyle bir mevzu var. Fiyatı da çok önemli. Content kreatörlüğü aldı bu adam değil mi? Ya sen şu an inanıyor musun ki content kreatör olup da yayın açıp da 300-500 izlenen herkes izleniyor. Bok izleniyor. Millet sesinin %1'i alıyor amına koyayım. Ödülü almak için arka planda açık tutuyor yayını. Evet. Zaten bu adam Aynı o yüzden sonra 300-400'ün altına düşmeyecek ki izlenme olarak amına koyayım.
Evet. Ama bak bir fırsat eşitliği var burada da kankacığım. Başka yayıncıyı da açabilir o an kim yayın yapıyorsa. Sonuçta bir kişi ya da bir grup tarafından yönlendirilen insanlar izlenince direkt bu ödül alınmıyor. Bir sürü Hmm. yayıncı var. Rise Online'ın bugün 100 tane yayıncısı vardır en az. Herhangi bir tanesini izlediğin zaman yayını varsa o saat içerisinde o kişi droplu yayıncıysa, drop aktif yazarlar genelde. Zaten bu ödülü alıyorsun. Orada izleme ya da izlememe tercihi yine kişinin kendisine ait. Burada ben seni promote ediyorum, ben seni destekliyorum, ben sana host atıyorum ve büyütüyorum diye diğer insanların bir fırsat eşitsizliği yaratan bir durum değil bu. Yani hayatta network sahibi olmak. Yani bazı insanlar hani şanssızdır ya. Ya o da Doğru doğru düzgün bir amına arkadaşlık koyayım. yaparsam Biz de 17 bin abone verken 100 milyarlık video çektik amına koyayım. Sponsor olmasa arada insanlar olmasa nerede çekecektik? Doğru. Mantıklı. ya hayatın kanunu bu kanka. Tanıdığın varsa, güçlü bir yerde seni promote eden, seni destekleyen insanlar varsa diğer insanlardan gerçekten daha fazla, daha iyi şekilde yükselebilirsin. Ama bunu sanki belli bir grup eline almış, diğer kişilerin bütün faaliyetlerini engelliyorlarmış. Oyun sahibiyle video yapacaklarmış da engellemişler. Ya da oyunun bütün ekosistemi yayıncılara dönmüş. Levo ne derse o. Ya Levo denilen adam. Abi son bir aydır ben hiç yayın açtığını görmedim. Sebebinin de kendimce şu olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle de hiç konuşmadım. Yani bence oyundan soğutmuş olabilir bu tarz mevzular adamı. Ya o açıdan da bakmak lazım. Oyunun en büyük yayıncısı hem Twitch tarafında hem Kick tarafında hem YouTube tarafında ve oyunu adam akıllı oynamıyor. Ya bunun altında bir sebep olmalı. Ama bu sebep neyle alakalı? Dediğim gibi ben bilmiyorum. Levo Online ise adam zaten oyun oynamıyor. En son Battle Press dizdi ve şu anda ne durumda hiç bilmiyorum. Yani arada Kadir'in oynadığını görüyorum sadece çarda. Anladım. Eyvallah. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Upgrade geceleri kendi paraları ile mi yapılıyor yayıncıların? Evet. Yani bu Bununla kimin alakalı bu arada ben yapıldığı sen konuşmadan bir şey söyleyeyim. Ben ilk yaptığımız videodan sonra Taso beni aradı. Poine. Taso ile görüştük zaten biz. Paso diyor ki yani zaten insanlar diyor mesela biz diyor 2 günde bir 100 bin liralık upgrade yaptığımızda diyor bunu bizim kendimizin yaptığını düşünecek kadar aptal olamaz bence insanlar dedi. Bununla alakalı da argümanı şu. Mesela diyor ki ben işte bir adam bana getiriyor diyor işte 20 bin liralık bir item veriyor işte diyelim itemler veriyor. Bir başkası veriyor ya da ben bazen sadece işte atıyorum Trin ay şey ne Trin nasıl amına koyayım Arkana benden muhabbeti yapıyorum insanlar item getiriyor. Millet sanıyor ki o itemler benim. Benim değil aslında diyor. Benim en fazla yapacağım upgrade işte bir miktar fiyat söyledi bana cüzi. Ya ben bunun haricinde YouTube'da her gün upgrade yapamam zaten. Öyle bir para da yok amına koyayım bu işte diyor yani. doğru ama öyle bir durumda söz konusu burada. Yani Tahsin'i ele alalım. Hı hı. Kendi parasıyla mı upgrade yapıyor? Evet, kendi parasıyla upgrade yapıyor. Ama bu adamın gelir modeli ne? Gelir kaynakları ne? Oyundan bir sponsorluk geliri elde ediyor. Anlaşmalı olduğu siteden bir gelir elde ediyor. Anlaşmalı olduğu siteden referans geliri elde ediyor. Ortak yapılan upgrade'leri oluyor. Başka insanlar tutuyor, upgrade yaptırıyor kendisine. Yani Evet. adamın zaten content modeli Dorion içerikli olduğu için ya bunları da zaten bu şekilde finanse ediyor ve Tahsin'in yayınlarını izleyen herkes bilir ki adam son teklife borçlanıyor. Ya 200 bin lira eksideyiz arkadaşlar inşallah bu item geçer diyor. Adam batmaya bir başlıyor. 7'den 8'e 8'den 9'a şeklinde gidiyor. Hakeza dün de Mantis'te artı 10 item basacaklardı. Daha önce başka bir item artı 9'a geçtiği için upgrade'i bitirdiler gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani o yüzden böyle her gün 300 bin, her gün 500 bin yakıyor. Bu adam aslında bunun bağlandığı nokta çok sıkıntı. Benim bu videoya çıkmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Adamların olayı bağladığı nokta şu. Ya diyor ben oyunu oynuyorum. E benim oynadığım oyun Class Game üzerinden Taso'yu finanse ediyor. Taso itemi batıyor. Planındaki arkadaşın eline takıyor. Oyun içerisindeki bütün ekosistemi ve matematiği çökertiyor. Burada da bana diyor işte bir sıkıntı oluşturuyor bu. Ya abi böyle bir şey olabilir mi? Adamın Peki zaten ben peki ben bir şey sorabilir miyim sana müsaadenle? Sen şimdi normal bir oyuncu olarak geldin. Diğer tarafın class game veyahut da oyun üzerinden yaptığı söylem seni neden bu kadar rahatsız etti? şundan dolayı beni rahatsız etti. Adamın sponsoru bir kere Class Game değil. Yani argüman ilk başından çürüyor. Orada bir nokta şu aslında arkadaşın bağlamından koparma diye bir olay vardır iletişimde. Bazı konuları doğru şekilde anlatır. Sonunda farklı bir konuya bağlayıverirsin. Yani burada o kadar çok bağlamından koparmış ki bir önceki röportaja katılan arkadaşımız. Diyor ki ben işte oyunu oynuyorum. Oyun tahsini boostluyor.
Adamlar her tarafta çok güçlü. Her taraftaki işte slotlarımızı ele geçirdiler. Ne istiyorsa oyuna yaptırabiliyorlar. Benim paramla upgrade ediyorlar. Bu upgrade geceleri de Class Game üzerinden finanse edilerek, çünkü Class Game ve Rise Online'ın aynı şirkete ait olduğunu bilmeyen yok. Evet. Yani getirmek istediği nokta, abi benim paramla Poine ve Poine'nin klanı her türlü istediği faaliyeti yürütüyor. Ben bunları, ya adamın zaten anlattığına göre oyunu bırakmasının sebebi de böyle bir argüman. Evet, şöyle bir gerçek var. Bunu hiç kimse inkar edemez. Rise Online yayıncılara belli bir ödeme yapıyor ama cash olarak, ama işte anlaşma tutarı, sözleşme tutarı neyse buradan bir para alıyorlar. Çünkü adamların işi bu. Ama Oo, Tasla para kazanıyor ha. Helal olsun amına koyayım. masa özelinde değil abi bu. Şaka Yani tüm yapıyorum yayıncılar ya. özelinde. Tüm yayıncılar özelinde. Ama o yayıncıyı da oyun kendisi boostluyor. Hani olur ya, bazı PvP'lerde item verir, bilmem ne verir, bir tatlı verir. Abi böyle bir şey yok ki. Bugün Secret Clan'ını ele aldığımızda herkesin, bak geçen gün bir abimle konuştum. Hı hı. Dedi ki ayda işte 7 milyon lira upgrade'e para harcadım. Abi ne basabildin? Ya basabildiği şeyler ya o kadar az ki, 7 milyon lira. Bak Ziyad başladı geçenlerde oyuna. 4 ay önce, 3 ay önce neyse. 2 hafta içerisinde 10 milyon lira yaktı. Diyor ki Coin'e bu parayı nereden buluyor? Ya abi anlattık işte, adam orada işbirliği yapıyor. Başkasının itemini basıyor. Yani tutup da insanları töhmet altında bırakıp bu paranın suyu nereden geliyor? Aslında bunları oyun fonluyor. Oyunda aslında bunlar bu şekilde anlaşmalı demek çok ayıp bir şey yani. İnsanların emeğine de saygısızlık, insanların yani paralarına da saygısızlık. Şöyle bir off the record bilgi de paylaşmak istiyorum. Bak, Coinex.com'un sahibi Marlen. Bir gün abi biz konuşuyoruz Marlen'le. Marlen benim real hayattan da arkadaşım. Dur bir dakika, hemen bir O 720 can potu basıyorum, bir dakika. Oh tamam, Dedi devam. ki o yine referans geliri ve referans geliri de o kadar ciddi bir para ki. Ya korkunç bir para aylık. Bu adam dedi bu zamana kadar referans gelirlerinden 1 TL'sini bile çekmedi dedi. Hepsini dedi adam ya GB çekiyor, oyunda yakıyor. Yani zaten oyun içerisinde oyun tutsun diye, insanlar oyundan keyif alsın diye çok mücadele eden insanlar bunlar yani. Tutuyor canlı yayında, yayınları içerisinde ya şu itemi satan var mı diyor. Getiriyorsun abi, o item sende varsa satabiliyorsun ve iyi paraları alır. Ve bir item bastığı zaman da ucuza satar. Bunu da herkes bilir yani. Bugün Poine'nin hiçbir içeriğini tam olarak izlemeyen, o adamın ne kadar eğlenceli yayınlar yaptığını, oyun için ne kadar emek ettiğini, ne kadar mücadele ettiğini bilmeyen insanlar tutup işte bunu finanse eden aslında bu diyerek insanları boklaması, insanları töhmet altında bırakması gerçekten beni inanılmaz rahatsız etti. Yani Bu burada da arada bu oyun arada son teklif tarafında da Tahsin'in adam akıllı bir para çektiği yok yani, hatta çekmemiş diyebiliriz. Üstüne çekmez. hatta Fantastik oyuna yatırıyor. üstüne hatta borçlu da diyebiliriz. Ödesene Borçlu. lan borcunu Tahsin. Adam yayın yapıyor, söylüyor ya 200 bin lira isteyeyim diyor, borç aldım diyor, geçerse diyor. Ya bu Tahsin'in yayınlarını izleyen herkesin zaten şahit olduğu şeyler. Ben de o yüzden rahatlıkla bunu söyleyebiliyorum. Anladım, eyvallah, çok teşekkür ettim. Şimdi bir diğer soruya geçiyorum hazırsan. Oyun mafyacılığa mı döndü? Secret klanı mafyacılık mı yapıyor? Veyahut da diğer klanlar, fark etmiyor. Bir Evet, ittifak var mı yani? evet. Çok iyi. Şimdi oyunda Titan var ve Castle Defense var'ın gelmesiyle birlikte klanlar içerisinde bir birleşme oldu. Yani bazı klanlar birleşti ve işte Secret klanı 3-4 farklı klanın birleşimi, oradaki partilerin Secret'a geçmesi. Yine Protean tarafında da Purgatory klanında farklı insanların geçmesi. Hatta Secret'ın ana Magi ekibi tuttuğu Purgatory'ye geçti. Bu tarz oluşumlar gerçekleşti. Bunun sebebi de Castle Defense var ve Titan var. Hı? Yani burada sadece Secret işte ittifak yapıyor gibi bir argüman son derece yanlış. Evet, Secret'la klan alakalı birleşmeleri iddiayı ben sana söyleyeyim o zaman. Secret klanı Radiant'ın kasıldığı yerlerde çarları bir bırakıyor. 15 saat uyumaya gidiyorlar. Çarlara bir Allah'ın kulu dokunmuyor. evet. Yani enteresan bir argüman. Sırf ben buna bakmak için işte ben asası bozduktan sonra Warrior yaptım ve Warrior'da da o zaman bir süre farm attık, 25 gün kadar. E, Yaklaşık da 20 gündür oyunda yokum. Girdim arkadaşımın çarıyla, slotlara baktım. Hakikaten dedim ya, bu slotlarda kimler katıyor? Ve Secret klanından Radiant atan 12 tane slot var bak, Death Valley haritası içerisinde. Sadece 3 tanesi Secret'ında. Onun dışında birçok klan
Orada işte Dark Force klanı kasıyor, Miracle klanı kasıyor, bambaşka klanlar kasabiliyor. Olayın çıktığı nokta aslında şu. Bu insanlar ittifak olduğunu ve ittifakla alakalı Secret klanındaysan eğer ittifak dahi yapsan bu videolara çıksa yakalansa dahi banlanmadığını iddia ediyorlar. Ama şöyle durumlar söz konusu bak. O Levon'ya küfür edildiği olaydan sonra Secret klanı ve Purgatory klanı birbirine girdi. Hı hı. Ve bu birbirine girmesiyle birlikte Secret klanı şöyle bir prensip edindi. Dedi ki kardeşim Purgatory klanındaysan hiçbir şart ve koşulda ben sana farm attırmıyorum Death Valley içerisinde. Ha, Ve oyun ben içi de polemik Purgatory mi bu? yazıyorsa ya hepsi oyun içi polemik. Zaten ittifak diye iddia ettikleri şey de bu. Yani orada tutuyor. Ya onlar da çok çakal bu arada. Nasıl çakallar? Başka yerde kesiyorlar. Hemen başka bir işte Protean'daki klanın yanına gidiyorlar ki ittifak olarak gösterebilsinler. Ama olay öyle değil. Tepende Purgatory yazıyorsa ya da oyun içerisindeki Nick'in Önder değilse böyle birkaç arkadaş var. Sebebi de şu. Yani sen eğer ki Secret klanına yayın açıp anavrat küfür etmediysen. Sen eğer ki Secret klanıyla alakalı bir polemik yaşamadıysan. Sen bunların aksine Secret Clan'ın memberlarıyla işte Zed Queen ve Önder'in yaşamış olduğu bir mevzu var. Adamın Twitch kanalı banlandı. Böyle bir durumda değilsen ya gelip niye senin farm slotunu vursunlar, niye sana dokunsunlar ama burada tabii daha başka konular da var. Çünkü oyun içerisinde yaşanılan çok ciddi polemikler var. En son bana yine Rise Online Protean tarafının en büyük klanında oynayan 2 tane arkadaşım geldi. Dedi işte Secret bize slot döndürmüyor. Niye? Ya işte öyle. Ben sordum bunu. Ya dedim böyle bir konu var mı? Evet dedi vuruyoruz. Sebebi ne? Ya dedi bak bunun sebebi şu. Al dedi bu WhatsApp görüntüleri. Titan arenada yani Titan savaşında Secret'ın NVM diye bir klanla ittifak yaptığını iddia ediyorlar. Ve diğer Titan War'a 3 tane klan ittifak yaparak Secret eliyor. Bununla alakalı da TS'nin görselleri, WhatsApp'ta yapılan yazışmaların görselleri bizim tarafın eline geçiyor. Ne oluyor bu sefer? Diğer tarafta işte Dead Valley'de kovalıyor ve vuruyor diye bize parmattırmıyorlar, olayına çevirmeye çalışıyorlar. Ama bu birazcık şunu da insanların göz ardı etmemesi gerekiyor. Yani hani Dead Valley'de farm atacaksan güçlü olmak zorundasın. Dead Valley'de farm atacaksan iyi bir ekibin ve klanın olmak zorunda. Sana gidip de Radiant atan slotu yedirmezler ki kolay kolay. Bir mücadele vermek zorundasın. Secret'a birileri yani yayında falan böyle salça olup sövdüğünde bela alıyorlar bir nevi değil mi? Abi olurlar. O Yani zaman ben Secret'ın şimdi o çıkacağım bir yayın açacağım. Secret'a söveceğim. Rise'da oynamıyorum kudursunlar. Abi burada bir de şöyle bir argümanları var arkadaşların. Ya diyor ki Secret klanındaysan hiçbir şekilde banlanmıyorsun. Ya ben de bunun antitezini hemen sunayım arkadaşlara. Mallen. Oyun ekli sahibi olan kişi. Ve Açıldı amına büyük koyayım yayıncılardan mahallenin banı. 2 kere banlandı. Bir tanesi ittifak sebebiyle Zed Queen banlattı. Anında bana attılar. İkincisi de birine OE yazdı diye banlandı. Tamam Bir kanka ay şu an sonra. Char'ın bana açık mı açık amına koyayım yani banlanması çok bir şey Yok ifade kanka. etmemiş ki. Hayır Rise Online'da ama ban durumunda 3 günden başlıyor banlar. Ha direkt perma yok. Perma var ama çok enteresan bir şey yapman Anladım lazım. anladım anladım. Yani mesela ittifaktan 4 kere ban yerse permaya dönüyor gibi. Gibi. Aynen bu zaten Ha okey. oyunun forumunda açıklanmış durumda. Yani hiç kimse banlanmıyor ya. Bizim OSD banlandı. Makrodan dolayı Secret Clan'dan banlanan arkadaşlarımız oldu. Ya kim ne diyecek orada kendileri çıkmış Purgatory klanını ya da Secret'la polemik yaşayan bir klanı vurduğunu ve yanındaki insanlara saldırmadığını gösterip bunlar bununla ittifak yapıyor ya çevirmenin alemi yok. Bununla alakalı Kim o- Taso bununla alakalı şöyle bir şey söyledi biz konuştuğumuzda. Dedi ki kanka dedi ben mesela dedi bir slota geçiyorum dedi farm atmaya da diyelim. PK bitmiş dedi gece vakti. Ulan dedi yan tarafa da dedi başka ırktan bir adam geliyor dedi. Onlar da PK'dan çıkmış gece. Amına koyayım dedi iki tarafta birbirine vursa savaş çıkacak biliyorlar dedi. Onlar bize vurmuyor biz onlara. Ya zaten bu Knight'ta da var ki bu amına koyayım bu arada. Ha ama şöyle bir şey olur. İşte atıyorum tasolara birisi gittiğinde direkt onlar gelip saldırır. İşte tasolar onlara biri gittiğinde direkt gidip saldırırsa böyle bir şey var ise öyle bir durumda zaten selamun aleyküm yani. O direkt ittifak Ya abi o. kanka insanlar şunu anlayamıyor. Ya şimdi Secret güçlü bir klan. Hı hı. Ve gücünü gösteriyor burada Secret'ta yani. kim var bu arada oynayan ya? Secret güçlü diyor herkes. Ya Secret'ta oyundaki en iyi iteme sahip olan ve Ha yani Godaman tayfa. en nihayetinde. Yani işte Eomer'i, Rotokeji, Marlen'i yani birçok Poines'i Ha birçok kişi Mallen oynuyor. falan da mı Secret'ta? Evet yani Secret'ın member'ı. Buradaki aslında konu birazcık da şuna geliyor. Diyor ki abi diyor biz diyor bunu GM'e attık.
GM banlamadı. Hatta dedi ki ben onu banlarsam birazdan bana açılır. Abi sen bunları yayınlamazsan çok büyük ayıp edersin bütün oyunculara. Madem böyle bir adaletsizlik var, GM'le yaptığım konuşmaları ses kaydına paylaşacağım diyor ya. Orada yani kendilerince ya benimle alakalı dahi kaç kere ittifak videosu çıktı. Ama benim orada fokus olduğum kişi eğer ki bir kişi Purgatory klanındaysa bizim zaten özel muamele çektiğimiz kişiler ve klanlar var. Ben diğer kişiye ya ben biraz BP düşkün olduğum için gidip vururdum da yani orada zaten onu kesmeye gitmişiz. Diğerine niye vurmuyor diye banlıyorlar. Hatta yayınlarında şunu gösteriyorlar. Bak burada işte diğerine vurmuşuz. Yalandan R'ye vuruyormuşuz. Aslında bizim banlanmamız gerekiyor. Yayınları açın. Yani burada birazcık Galya serverında şöyle bir oluşum var. İşte Secret destekçileri ve anti Secret'çi olanlar burada Secret'ın yaptığı her türlü faaliyet neticesinde ya bu banlanmalı, bu ittifak yapıyor, bunlara niye dokunmuyorsunuz gibi bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Ve bu algı da yayınlarda böyle videolar açarak işte burada böyle bir haksızlık var, bizim hakkımız yeniyor. Niye bunlar banlanmıyor? Eğer ki işte Secret'taysan sen banlanmıyorsun gibi bir argümana dönüştürüyorlar. GM'e söylüyoruz, GM bile banlayamıyor. Gücü yetmiyor ya dönüştürüyorlar. Asla ve kata böyle bir şey yok. Yani varsa abi açıklayın GM'le olan yazışmalarınızı. O videolara ya geçen gün işte o atacağım dediğin arkadaşın videosu. Yapay zeka ile bir şey yapmış. Biz buraya geliyoruz diyor. Ve ya abicim biz zaten polemikliyiz. Biz Purgatory kovalıyoruz. Nitekim Purgatory klan da şu anda dağıldı. Yani biz polemikli olduğumuz insanların peşindeyiz. Sizi kesmeye geliyoruz oraya zaten. O adamları vurmaya gelmiyoruz ki oraya. Bizim polemik yapmış olduğumuz, polemikli olduğumuz, sürekli olarak kesip peşinde olduğumuz ki Secret'ın şöyle bir mottosu vardı. Ya Purgatory'den hiç kimse baba vuramaz. Abi bu MMORPG. Ekibini toplarsın, başka klanlarla işbirliği yapar, partileri çekersin, güzel bir oluşum yaparsın, karşılık verirsin. Nitekim bunu da yaptılar. Çok da güzel savaşlar döndü yani bunun neticesinde. Adamlar sabaha kadar bütün slotları vurdular. NPC'leri kestiler. Town içerisinde ya bir ırk olarak geldiler. Çok iyi örgütlenmişler. Bunlar oyuna zaten keyif veren şeyler. Ama bana asla işte slot döndürmüyorlar. Ben abi önce hangi klandasın? Ne gibi bir problem yaşadın? Bu problemin neticesi ne? Ya şurada aslında benim bu yayına katılmamın ikinci sebebi de şu. Birincisi Cevo, ikincisi Tahsin o kadar çok bu işte başka bir MMORPG oyununda Vega diye bir server var. Bunun acısını öyle bir yaşamışlar ki daha önce. Abi bak slotları vurmayın. Abi insanlara dokunmayın. İnsanları oyundan soğutmayın. Abi çok gitmeyin. Deyip biz öyle kaç kere ters düştük. Ters düşmeyi de geçtim. Ya adam diyor ki ya abi diyor bu insanları sen oyundan soğutursan bak polemikli olduklarımızı burada tenzih ediyorum. Onlara özel muamele var ama onun dışında sen bu insanlarla gidip sürekli kesersen adam oyundan soğuyacak. Oyunun ekosistemine zarar verecek. Oyunun ekonomisine zarar verecek bu adam oyunu bırakınca. Senin çarının değeri düşecek. Ya bu konuyu ben hiç yaşamadıysam 15 kere yaşamışımdır. Tahsin gelip Anladım. bize kızardı yani abi vurma, yapma, etme, insanları yapma, soğutma diye. Tabi burada bir de söyledikleri argüman var. Excel var diyor bak. Doğru abi böyle bir Excel var slotların paylaşımıyla alakalı ilk Radiant geldiğinde. Hı hı. Eee, bu Excel'in yapılmasının sebebi şu ama hatta ben o kadar karşı çıktım ki buna. Niye? Abi deli gibi BP kasıyorum. Hiç MOB'a vurmamışım. Radiant diye bir item gelecek. Bu item ilk 2-3 gün 10 GB olacak. Dedik ki biz tamam bizim partimiz de güçlü. Dedim abi otururuz bahis slotuna. 3-4 gün bir hafta neyse kasarız oradan da bir GB kasarız diye düşünüyorduk. Excel attılar. Dedik abi biz katılmıyoruz buna. Alan varsa, alabilen varsa gelsin vursun alsın. Dediler hayır abi 8 saatten fazla farm atamazsın. Diğer insanların hakkını yiyemezsin. Ya Excel var insanların vallahi hakkını korumak için oluşturulan bir Excel o. İzin vermediler abi adamlar 8 saatten fazla farm atmaya. Ve kaldı ki Tahsin tutup ya abi bizde 8 saatten fazla farm atan var mı? Bir kontrol et bakalım. Slotları bir gez diye rica ettiği kaç kişi var? Ya buna bizim tarafımızda oynayan herkes de şahittir. Burada ele geçirdiler. Mafyacılık yapıyorlar. Diğer insanlara hiçbir şekilde farm attırmıyorlar. Çok iddialı ve yanlış bir cümle. Çünkü bizim tarafımızda şahit olduğumuz olaylar vallahi böyle yani. Anladım. İnsanların da hakkını yemenin lüzumu yok. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bu arada buradan Tahsin'i kafes dövüşüne falan diyormuş. Şimdi diğer bir sorumuza geçiyorum. Oyun vaatlerini sence yerine getirmedi mi? Oyuncu dostu değil mi? Artık. Bak artık. Öncesini geç. Şu andan bahsediyorum.
Şu an çünkü gerçekten şuna cevap verirken ama şunu da söyle, içtenlikle samimiyetle cevap vermeni istiyorum. Çok fazla şikayet var. Bak sadece yayıncı tarafının şikayeti değil abi bu. Eskiden bir şey söylerdik tınlarlardı. Önce ya mesela oyunda bir şey çok seviliyorsa kimseye sormadan kaldırıyorlar, yapıyorlar, ediyorlar. Ya bu tarz çok şey var, anladın mı? Sıkıntı var, şikayet var. Bununla alakalı yorumunu merak ettim senin. Öyle yani ben bunu Unreal Engine 5 öncesi ve sonrası olarak ayırmayı tercih ediyorum. Çünkü abi Unreal Engine'ın gelmesiyle birlikte, daha doğrusu Unreal Engine 5'in gelmesiyle birlikte oyundaki büyük problemlerin birçoğu çözüldü zaten. Burada yani job dengesizliği yok denecek kadar az. Tabi burada kendi jobun atıyorum okçular 4-5 parti toplanınca kanserleyebiliyorlar oyunu. İşte PK'lar son derece akıcı ve uzun saatler boyunca dönüyor. İllegal yok. Ghost yok. Ya item abi geçen yıl ben çarımı bozduğumda 2024 Haziran'da Headset 9 70 bin liraya satmışım. Şu an 75 bin lira. Ya burada PK'nın canlanması için adamlar Global Death Valley, Arden Valley gibi bambaşka şeyler, faaliyetler yapıyorlar. Ama insanlar işte Riot Cash pahalandı diye oyuncu dostu değil artık. Sadece yayıncıları dinliyorlar gibi bazı argümanlar sunuyorlar. Oyun içerisinde tabii ki bir takım hatalar olabilir. Bir takım insanlara yanlış gelen şeyler olabilir. Ama herkese göre kendi oynadığı job güçsüz. Herkese göre işte diğer joblar çok güçlü. Ama ben hem Warrior oynayan biri olarak hem Asas oynayan birisi olarak böyle olmadığını, Mage dahil olmak üzere bütün jobların kendi yani o job dengesi noktasında bir problem olmadığını düşünüyorum. Ha Bu arada dengesiz ben şunu söyleyeceğim. Oyunun vaat verip de yerine en büyük getirmediği sıkıntı benim gözümde şudur. Abi Rise Online'ın eski zamanlarını ben bilirim. Açılmadan önceki hallerini biz ki ben bir buçuk yıl açılmasını beklemiş adamımdır. Rise Online her zaman şunu söyledi. Kardeşim milyonluk bir çar dizmene gerek yok. Bizim oyunumuzda herkes oynayabilecek. Peki şu anda Inferno tarzı etkinliklere neden çarında item yoksa giremiyorsun? Ulan zaten çarında item olmayan adamın girmesi gerekmiyor mu amına koyayım item yapabilmek için? Yani Tabii. bunlar saçma şeyler abi bunlar, hayır. Bunlar şu anda hani GB'yi ayakta tutmak, ne bileyim oyuna çok item girmesin mi, artık neyin paniğiyle verilmiş kararlar bilmiyorum. Ya da arka planda birileri var acaba böyle sohbet ederken şunu mu yapsak lan deyip yapıyorlar mı onu da bilmiyorum ben, ama bence bu oyunun en büyük adaletsizliklerinden birisi budur. Abi itemsiz bir adamın zaten girebilmesi lazım buna. Bak BP şartı getir, ben gene okeyim. Ama sen adama tutup da neredeyse 100-200 milyarlık item dizmezsen, giremezsin şartını getirirsen, çarı 10 milyarlık 15 milyarlık olan adamların hepsi siktir olur gider abi. Bu arada kimse bir şey diyemez. Anladın mı? Tabii ama bu Inferno özelinde şöyle söyleyeyim sana. Orada istenilen gear score 2500'dü yanılmıyorsam. Hı hı. 10 bin liralık iteme bile gerek yok bunun için. Yani bir Moonbelt koyuyorlar, 2-3 takı koyuyorlar. Yani Inferno'ya giremeyen insan da ne bileyim yani. Niye ama benim yorumlarda şöyle şeyler var. 3500 gear skorum Inferno çekmiyor. 4000 gear skorum var, Inferno çekmiyor. Evet, eşleşme sistemiyle alakalı bazı sıkıntılar olabilir. Hı Ama hı. yani Inferno için istenilen gear score gayet düşük. Sadece burada Ha ben bu arada gear score bilmiyorum amına koyayım. Gear score ne kadar da hangi itemlerle yapılıyor vesaire, ama hani gerçekten hiç para yatırmayan bir adam bu etkinliklere giremeyecekse, yani o zaman sen şey diyorsun bildiğin. Ya o zaman oyunun girişini 20 milyar yap, gear score'u kaldır amına koyayım mesela, anladın mı? Evet, yani bu doğru bir argüman. Ama şunu da es geçmemek gerekiyor. Arat zamanında oyunda çok fazla item yoktu. Hatta tek 9 item bendeydi. Abi ben sana şunu söyleyeyim bak, yemin ederim ben Hatred Blade farmlıyorduk biz. 3-4 BP ile bizim Barış Emmiler vardı. Goş, Judas Priest belki bilenler vardır. Evet. Kotun klanı. Arvat'ın ilk oyuncularındanız belki. Neyse biz onlarla mesela Hatred Blade kasardık. 3 tane düşürürdük arkadaşlar. GB 1500-2000 liraydı ve bir Hatred Blade'i biz 4 GB'ye satıyorduk. Artı birini. Hani şu an düşünün amına koyayım nasıl bir farm atılıyordu o zamanlar. Yalan yok yani şimdi. Ama şimdi tabii çok item var ya. Aşırı item var şu an, fazla. Sebebi de o kanka işte 1,5 yıl olmuş oyun açılalı. İnsanlar itemlenmiş. 9 son seviyeydi 10 seviyeye çıkartmışlar bunu. Yani hani bir ifade var ya 9 olmayanı dövüyorlar gibi. Evet sen multicharlarla Inferno girmek istiyorsan hiçbir şekilde item koymadan ben bu Inferno etkinliğe gireyim dersen zaten girdiğin partideki adamların hakkını yemiş oluyorsun çoğunlukla. Ha Oraya tabii bir o sınır da var. getirilmesi noktasında evet benim asla bir eleştirim yok ama şu noktada bir eleştirim var oyuna. Ya bugün Asas'ın kritik skill'inin tam katsayıyla yani 2 katı olarak vurması için Asas'ın 4950 gear score yapması gerekiyor. Bu da nereden baksan
Abi 200-250 binlik bir yatırım yapması gerekiyor. Asasların bu noktada bir hakkının yendiğini ben düşünüyorum. Ama Gear Score'la alakalı ya da niye Inferno'ya girmiyor ya da niye çekmiyor? Yani bugün farklı MMORPG'lerde her tıkladığınızda her etkinliğe girebiliyor musunuz? Yok. Hızlı tıklamanız burada önemli. Gear Score'unuz burada önemli. Yani sen çarına hiçbir şekilde item koymadan da etkinliğe gireyim. Her türlü PvP noktasında arenada her istediğimi yapayım. Her türlü işte ben BP'mi kasayım. Görevlerimi yapayım diyorsan bir şeyler koymak zorundasın. Çünkü diğer insanlarla rekabet ettiğin ve oradaki güçlü olduğun durumda kazanım sağlayabildiğin bir oyun olduğu için MMORPG oyunları o yüzden bir şeyler koyman gerekiyor. Evet, Rise Online'da ilk başta 8 itemlerle iş yapılan, daha ezik itemlerle görece çok güzel PK'lar atılan bir oyundu. Ama artık insanlar ezik değil ki abi. Rakibine göre oynuyorsun çünkü sen bu oyunu. Rakibin güçlüyse damage atamıyorsun. Rakibin güçsüzse damage atabiliyorsun. O yüzden evet artık normal sayılabilecek itemlerin varsa çok fazla PvP alanında iş yapamazsın. PvE alanında işte farm atabilirsin tabii ki ama daha güçlü kişi gelir elinden o slotu alır. Birazcık MMORPG'nin genel yapısıyla alakalı. Gerek yok ki Rise'da pezevenkler 5 tane Apache gibi geziyor asaslara amına koyayım. Biri vurunca ölmeyince diğeri vuruyor zaten. Her türlü ölüyor zaten Ya, slotta. Death Valley'de kesinlikle öyle. Death Valley'de zaten farm atabilecek kadar itemin yoksa direkt harcarlar. Yani orası Evet. çünkü tek ona yönelik yapılmış Hele bir bir de harita. BP'ysen elinde böyle artı 7 artı sword falan gördülerse sen yarraydın. Kan kokusu almış köpek gibi koşuyorlar amına koyayım. Hiç imkanın yok. Direkt teklenirsin yani. Yani vallahi eyvallah. Şimdi diğer son soruya geçiyorum. Ya bir de bir şey soracağım ya. Ya Sebahattin abi bu server'ın ismini niye bu kadar böyle bir şey koyuyor? Avrat gibi okunuyor ya gıcık oluyorum ben. Arvat'ta oynayan top klanlar artık neden oynamıyor sence? Ya şununla alakalı. Şimdi Avrupa'nın son döneminde ben yoktum. Hı hı. Galya'nın açılmasıyla birlikte tekrardan oyuna döndüm. Ama Avrupa'da zaten top klanların çoğu Mantis serverında başladı. Ve orada oynamaya devam edenler de var. Galya'da başlayan bir iki kişi var işte şu Savelio vesaire gibi. Ya klan olarak da başlayanlar var. Bunlardan benim bildiğim oynayan insanlar var. Ama Mantis'e gidip de mesela Champions ekibi yani bir önceki dönemin işte Mele turnuvasının şampiyonu. Sonra son turnuvada da üçüncü oldular. Onların neden oynamadığı konusunda ya artık Rise Online'ı oynamak için gerçekten hem online sıranın yüksek olması gerekiyor hem belli bir seviyenin üstünde iteme sahip olman gerekiyor ve MMORPG insanlar yaz gelir bırakır. Biliyorsun MMO piyasası düşer çünkü insanlar dışarıda gezmek ister. Bir oyunda sıkıntı görür, haksızlık yapıldığını düşünür, bırakır. Ama bunun yanında oynayan da birçok insan var. Hala Galya sunucusunda bir sürü insan oynuyor. Tabii benim son olarak da söylemek istediğim şeyler var. Yani Arat'taki insanlar oynuyor mu oynamıyor mu bilmiyorum. Ama oynayan insanların olduğunu net biliyorum. Ama Galya serverının ne durumda olduğunu görmek isteyen kişiler akşam PK'sına bir gelebilirler yani. Tam curcuna mükemmel. Yani hatta Global Death Valley açıldığı zaman falan Galya'daki oyuncular isyan ediyor. Ya diyor biz zaten mutluyuz, bizde zaten adam var, bizim adam mı bulmakla alakalı bir problemimiz yok. Niye bunu zorunlu hale getiriyorsunuz diye çok ciddi hezeyanları oluyor. Tabii sonuç olarak da insanların şu algıdan ben çıkmasını biliyorum inşallah bu videoyla. Yani burada işte belli başlı yayıncılara paralar verilerek hiçbir şekilde bir kazanım elde etmeleri ya da item olarak öne geçmeleri oyun tarafından sağlanmıyor. Onun tam aksine oyun yani oynanabilecek seviyede. Hiçbir şekilde illegal yok, cosplay yok. Diğer oyunlara bakılınca ittifakmış, işte bilmem neymiş bu tarz şeyler asla ve asla yok. Yani burada diğer insanların farklı serverlarda edinmiş oldukları olumlu ya da olumsuz tecrübeleri Rise Online gerçekten çok kötü. Yayıncılara işte bilmem neler yapılıyor. Hileden, hurdadan bilmem neyden geçilmiyor. Exit lock'a bilmem ne yapmışlar da. Yani oyuna abi bok atmanın lüzumu yok ki. Oyunun Bu nereden nereye arada geldiğini hepimiz biliyoruz. bu arada bir şey soracağım. Cosplay yok amına koyayım. Bana 50 tane video geldi cosplay alakalı. Ben kanka hiç görmedim. Yani Rise Oo, Online'da anasının amı gibi video geldi bana yani. İsterlerse ya Rise Online buradan ulaşsın bana izin veriyoruz yayına desinler ben bir kolaj yapayım istiyorlarsa. ben kanka hiç yani bir kullanılan görsel makro olduğunu Sen biliyorum eski kanka sen zamanlardan da. PK'dasın amına koyayım belki görmemişindir yani onu da. Yani bana Ben, çok ben geldi. Ben hiç şahit olmadım kanka kod kullanıldığına ya da birinin ben kod kullanıyorum dediğine ya da TBL gibi bir şey var buradan bir kazanım elde ediyorum dediğine ben hiçbir şekilde şahit olmadım. Ya ben sana Diğer sadece şöyle söyleyeyim.
Otomasyon, işte pot basımı, işte RPR'ye gitme, yarak kürek, bir sürü fonksiyonu var. Bir de hala da geliştiriliyor. Biz bununla alakalı video yaptık hatta. Bilginiz yoksa bilginiz olsun diye. Oyuncular söylediğinde işte oyunumuzda hile yok deyip geçiştirmişler insanları. Bizzat hilenin yapımcılarından bile yazan oldu amına koyayım bana ya. İnanmıyorlar falan dedi amına. Adam açtı yayın. Dedim ki tamam Rise Online'ın aç dedim yayını. Hani kendim görmek istiyorum. Video istemiyorum dedim ben. Adam Discord'da geldi yayın açtı. Bizzat canlı gösterdi bana her şeyi, anladın mı? Alan belirliyor. O alanın dışına falan çıkmıyor Çar, öyle diyeyim sana. Valla ben yani yeni duyuyorum. Hani böyle COSP'un olduğuyla alakalı bazı şeyler duydum ama hatta birçok insana da ya bir gösterin nasılmış bu COSP biz de görelim dediğim bir durum oldu. Ve hiç kimse göstermemişti. Bana da eğer ki yayın sonunda bunu gösterirsen Gösteririm. iletelim. Yani bununla alakalı yapılabilecek bir şey varsa. Gösteririm Ama gösteririm. nitekim oyunun geldiği noktada kanka oyuna etki edecek böyle majör çok büyük kazanım elde edecek bir hatanın ben olmadığını düşünüyorum. Ya da Evet. bizim tarafımızdan görülmüyor. Yani gördüğümüz herhangi bir şey yok. Yani MMORPG'nin genel yapısına bakınca güçlü olan daha fazla kazanım elde eder. İttifakla alakalı işte Rise Online yönetimi buradaki ittifaklara izin veriyor. Ya diğer MMORPG oyunlarının neler olduklarını biliyoruz işte. Adamın eski GM'lerinin slotları çıkıyor vesaire. Bir sürü farklı MMORPG'lerde yaşanılan sıkıntıları biliyoruz. Evet, bu arada tekrardan çok teşekkür ettim tekrardan katıldığın için. Senin var mıdır son söylemek isteyeceğin bir şey? Video kapanışına geçmeden önce ben. Tabii burada son olarak söylemek istediğim şey yani bu tarz argümanları olan arkadaşlara yani Secret karşısında yenildiniz kankacığım. Bu sebeple ki işte klanınızın ismini değiştirdiniz, başka klanlara geçtiniz vesaire ya da oyunu bıraktınız. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama yani burada güçlü olan taraf Secret'tı ve sizi yendi. Bir şekilde de oyunun dışına gittiğini görüyoruz. Yani Secret'ın gücü her şeye yetiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diyerek de oyunu kötülemenin bir alemi olmadığını düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Cevap hakkı verdiğiniz için. Eyvallah. Estağfurullah, ne demek. Ben hemen o zaman müsaaden hemen videonun kapanışını yapıp geliyorum. Eyvallah. Evet arkadaşlar, bu da ilk gelen misafirimiz vardı ya Rise Online'da mafyacılık oynayan yayıncılar falan, ne başta da unuttum amına koyayım. O tarz bir video yapmıştık. Ona karşı argüman sunmak için geldi bu arkadaşımız da. Kendi konuştuğu, kendi anlattığı, iddia olan taraflar iki tarafın videosunu da izleyebilir. A video, B video. Hanginiz neye karar veriyorsunuz? Hanginiz hangi adamın anlattıklarını yaşadınız? Hangisi daha doğrudur, inandırıcıdır? Bu benim gerçekten ilgi alanım değil. Ben sadece iki tarafı da getirip burada konuşturdum. Aynı şekilde süre verdim. İki tarafta gelip konuştular sağ olsunlar. Dediğim gibi onun haricinde yani polemik bunlar benim çok sikimde olan şeyler değil arkadaşlar. İki tarafın arasındaki polemik de çok umursayacağım bir şey de değil benim. Yani kim ne yapıyorsa yapsın amına koyayım. Bu dediğim gibi benim ilgi alanıma girmiyor. Umarız buradan oyuncular artık kendi çıkarımlarını elde ederler. Artık söylenenlerden hangi tarafa söylediğini inanıyorsunuz? O sizi ilgilendiren bir şeydir. Bundan sonraki büyük prodüksiyonlu yarışma videomuzu da izlemeyi kesinlikle unutmayın. İnşallah kaza bela olmazsa Cuma günü akşam 6'da yayında olacak bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.